Mis gibi kokuyor yine buralar. Yapmaya başlamışlar chorizoları. Oh, mis gibi choripan. Sucuk ekmek kokuyor. Selamlar dostlar, nasılsınız? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Artık Salta'ya veda ediyoruz. Çantamı sırtlandım. Terminale doğru yürüyorum şu an. Çaçimi bir tane köy var. İsmi de tam telaffuz edemiyorum. Yani nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum doğru olarak. Kimseye de sormadım. Çaçi diye bir köye gidiyoruz. Öyle telaffuz edeyim ben. Bir aksilik olmazsa otobüsümüz var akşam. Atlayacağız otobüse, köye gideceğiz. Şimdi terminale doğru yürüyorum. Buralar yine bayağı canlı. Videonun başındayken sizlere çok teşekkür etmek istiyorum destekleriniz için. Çünkü kısa bir süre önce kanalım 100.000 aboneyi geçti. Pardon. Allah, sakin. Çok ağır yüküm var. Aynı hareket yapınca duramıyorum insanlar. Çok yakın bir zamanda kanalım 100.000'i geçti. O yüzden destekleriniz için sizlere videonun başında çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin destekleri sayesinde yeni yerler görmeye çalışıyorum. Ve gördüklerimi, deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ve lütfedip sizler de izliyorsunuz, yorum atıyorsunuz, beğeni atıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Sevdiklerinizle paylaşıyorsunuz. Yeri geliyor zor günümde maddi destek olan arkadaşlar da var. Abilerim, ablalarım, teyzelerim, amcalarım, kardeşlerim var. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani izlemeniz bile benim için çok büyük bir destek, çok büyük bir anlam ifade ediyor. Nice 100.000'lere diyeyim dostlar. Nice 100.000'lere, inşallah milyonlara diyeyim. Hep beraber gezelim, görelim istiyorum. Bütün dünyayı sizlere kameramdan tanıtmak, göstermek, deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Bu konuşmayı aslında birkaç video önce yapacaktım ama işte otostoptu, işte ne bileyim dağdı, bilmem neydi, hep kaynadı arada. Hep böyle diyordum şu konuşmayı videonun başında yapacaktım. Hep böyle unutuyordum. Maalesef kafanın içi çok karma karışık. O yüzden bu videonun başına kısmetmiş. Tekrardan çok teşekkür ediyorum destekleriniz için dostlar. Ve bıyıklarımın da izniyle, bıyıkların gücü adına yeni videoya başlıyoruz. Hava hala çok sıcak. Güneş gitti ama nem var. Soğuk sandviç satıyorlar. Aslında bir choripan yemek isterdim de. Birincisi dana etinde yapılanı bulmak zor. Bir de kısa bir süre önce zaten bir şeyler yedim. O yüzden sırf güzel kokuyor diye midemi ekstra bir şeyle doldurmak istemiyorum şimdi yolculukta. Midemiz bulanmasın bir de. Durduk yere kendimizi yormayalım. Terminal de şu ileride hemen. Merkeze bayağı yakın. Ben garanti olsun diye biletimi önceden aldım. Ne olur ne olmaz diye, yer mer kalmaz diye. Çünkü küçük yere gidiyoruz. Küçük bir otobüsle gideceğiz anladığım kadarıyla. Bir garantiye aldım ben kendime. Burası Salta'nın terminali. Otobüslerin olduğu kısım. Burası da iç kısım. Böyle bir şeyler satan dükkanlar var her terminalde olduğu gibi. Ben Ale Hermanos ismindeki bu firmadan aldım. Bakın yazıyor orada, Çaçi. Anladığım kadarıyla bir tek bu firma gidiyor. Şöyle bir göz attım diğer firmalara da. Burası Şili'ye yakın olduğu için Şili'ye giden otobüsler var. Bolivya'ya giden otobüsler var direkt. Ve Arjantin'in diğer bölgelerine giden otobüsler var. Ama çevre köylere giden otobüs ve servis sayısı bayağı kısıtlı. Bir tek o firmayı gördüm ben Çaçi'ye giden. Oradan biletimi aldım. Otobüsümüz geldi şimdi. Birazcık eski püskü bir otobüs. 4 saat yol gidecekmişiz. Valizi verdim biraz önce. Şoför abiye sordum. 4 saat sürecekmiş. Şu an saat 8.30. Gece 12.30. Biraz da gecikiriz. 1 gibi köye varmış oluruz. Gracias. 6 numara. 6 numara nerede? Burada. Koridormuş 6 numara. Tüh be. İşte sevmem koridoru ama Allah'tan kısa. 4 saat. Çok uzun değil. Dışarı sıcak da ben ne olur ne olmaz diye montumu aldım. İyi ki de almışım. Burada klima çalışıyor. Yoksa
Bir de dağa doğru gideceğiz. Yükseğe çıkacağız sanırım. Şu an kaç metrelerdeyiz bilmiyorum da Chachi 2500'lerde miydi? Öyle bir şeydi. Çok net hatırlamıyorum. O yüzden bir şey söylemem yanlış olur. Ben dedim büyük ihtimalle dedim soğuk olur gece. O yüzden ceketimi aldım. İyi ki de almışım. Hadi bakalım. 4 saat yolculuğumuz var. Dört saatte geldik valla. Chachi'deyiz. Buralar sessiz sakin. Şimdi kendime çadır kuracak bir yer bulmam lazım. Güvenli bir yer bulmam lazım. Bakalım yürüyerek bulacağız. 2 tane köpek takıldı peşime. Şuraya sorsam mı acaba ya bura? Hastane. Hastanede çadır kurulmaz ki. Bir tane kilise gözüküyordu haritada. Belki kilisenin bahçesine kurabilirim. Bir tane kamping buldum burada. Ama kapalı gibi. Burası ana giriş diyor ama. Hola. Hola, buenas. Kitleyip gitmişler galiba. Hola, buenas. Sí, sí, todo bien. Muchas gracias. Abi beni şimdi aldı içeri sağ olsun, birazcık bekledim. Böyle zincir vardı, kapıya falan vurdum. Güvenlikmiş burada. Buraya çadır atabilirsin dedi. Burada araçların park ettiği alan var. Burada çocuk parkı var. Burası iyidir ya. Çadırımı kurdum. Uyku tulumunun içine girdim şimdi. Aslında o kadar soğuk bir hava yok ama yine de belki dedim sabaha karşı böyle bir soğuk yapar. Girdim uyku tulumunun içine. Saat şu an 2. Vallahi çok iyi oldu var ya. Burası olmasaydı bir de nerede çadır kuracağım derdi olacaktı. Bir sürü bir de dolaşacaktık gecenin vakti sırtımızda çantayla. Güvenlikçi abi büyük ihtimalle uyuyordu. Ben böyle işte zincirle kapıya tıklatınca birkaç kere uyandı. Sağ olsun geldi, açtı kapıyı, gösterdi bana nerede çadır kurabileceğimi. Çadırımı kurdum şimdi. Uyku vakti. Yarın artık köyü hep birlikte gezeceğiz. Sinek ısırdım. Ne ara ısırdın ayağımı be arkadaş. Bunlar da geliyor, ısırıyor, yiyor, gidiyor. Ben anlamıyorum ne ara yiyorlar ya. Hadi iyi geceler. Birkaç saniye sonra sabah olacak zaten. Güzele benziyor. Şeftali birazcık değişik. Şunun bir tadına bakalım, merak ettim. Yo quiero comprar uno. A ver, ¿a quién está filmando? Ah, sí, para Turquía. Para Turquía. Sí. La Martina. La Martina. Martina. Nombre es Martina. Burak. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Nah. Como yo con la escoba. ¿Cómo? Como yo con la escoba. No, así no. No, okay. Başka ne alalım? Bir tane muz alalım. ¿Es posible comprar uno plátano? Solo uno. Başka. Poquito cerezas, por favor. Ahí, bolsitas por ahí. Ablamız burada bir sürü meyve satıyor, bir şeyler satıyor. Ben de gün içerisinde yemek için kendime bir şeyler almak istedim. Öyle sebze de satıyor. Sí, está bien. Tam 1600 peso çektim vallahi cebimden.
Burası Mercado dostlar. Çok küçük bir Mercado. Öğlen 2'ye kadar açıkmış. Muchas gracias, hasta luego. Teyze çok tatlı ya. Bir sürü bir şeyler satıyorlar. Burada baharatlar var. Şöyle göstereyim sizlere. O kurutulmuş soğan var. Kurutulmuş biber var. Bazı bitkilerin kurutulmuş halleri var. Bu neymiş? Perehil dediği şey. Adını söyle. Bizim maydanoz. Aa bu çok iyiymiş ya. Cevizle kuru üzüm. Burada bal satıyorlar. Üstünde fiyatlar da yazıyor. Bak isim ve fiyat yazıyor. Çok güzel paketlemişler ha. Burada fasulye var, bakla var. Gayet güzel bir Mercado. Şöyle göstereyim sizlere. Burada abimiz büyük poşetlerin içerisinde baharat satıyor. Sabah 8 ile öğlen 2 arası açıkmış. O yüzden ben de erkenden gelmek istedim buraya. Hem bir şeyler almak istedim, meyve canım çekti, hem de sizlere Mercado'yu kapanmadan göstermek istedim. Şimdi burası Cachi'nin merkezi. Şöyle ileride plaza var. Hola. Hop cuidado. Araba geliyor. İnsanlar sıcakkanlı gibi ya burada. Kameraya çok fazla öyle atar gider yapan olmadı. Zaten küçük yerlerde genelde insanlar böyle oluyor. Biraz daha sıcakkanlı oluyorlar. Kameraya karşı da konuşkan oldukları sürece diyalog kurabiliriz. Sizler de daha çok keyif alırsınız videolardan. Şöyle arabalara çarpılmadan yukarı doğru yürüyeyim. Şöyle çadırımızı kapatalım. Kamp yerine döndüm şimdi. Pazardan aldığım meyveleri çadıra bıraktım. Aha da bu ağacın altına kurdum çadırı. Çünkü burada çimler biraz daha uzun. O yüzden yattığım yer bir tık daha yumuşak. Bir de hafiften buraya ışık vuruyordu, çadırımı daha rahat kurdum. Kamp alanı burası. Böyle birkaç tane çadır gelip buraya kurmuş. Ben geldiğimde 2 tane vardı sadece. Burada da tuvalet ve banyolar var. Bayağı geniş bir alan. Bayağı geniş bir alan. Mangal yakabileceğiniz yer de çok. Mangal kurmak ne demekse. Mangal yakılacak alanlar da var böyle. Bir de bazı ağaçların üstünde böyle kutucuklar var. Açıyorsunuz. Burada prizler var. Yani telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Bayağı gelen olmuş yalnız ya. 2 tane çadır vardı ben geldiğimde. Önce bir bulunduğumuz bu köyü tepeden görecek bir mirador var. Gözlem noktası. Oraya çıkmak istiyorum. Daha sonrasında da köyün meydanına gideceğim. Normalde ilk köyün meydanını dolaşacaktım ama bir aktivite olacakmış sanırım. Onu beklemek istiyorum. Buranın geceliği 1800 peso bu arada dostlar. Yani yaklaşık 2 dolar. Gece burası kapalıydı doğal olarak. Resepsiyona sabah gittim, dedim böyle ben gece geldim. Burada güvenlikçi bir abi vardı. Kapıyı dedim açtı bana, çadırımı kurdum, konakladım. Dedim bir de bu gece de konaklamak istiyorum. Yani 2 gece konaklayacağım toplamda. Bana hemen bir şey yazdılar, böyle bir bilet kesiyor gibi fiş verdi. Bunu tut dedi, eğer biri sorarsa gösterirsin dedi bu kağıdı. Burada kaldığının resmidir bu. Ben de tamam dedim. Burası çok küçük bir köy olduğu için buradan 5 dakikaya hemen şeye yürüyorsunuz, plazaya yürüyorsunuz. Çevremizde bir sürü böyle kel dağlar var. Hiç böyle yeşillik bir şey görmedim açıkçası. Karlı zirve sanki şu tarafta bir yerde gördüm gibi hatırlıyorum ama ne tarafta olduğunu net hatırlamıyorum. Şurada bir yerde olması lazım. Buradan gözükmüyor net. Köyün ismi de Cachi'ymiş bu arada. Chachi değilmiş. Baştaki C K olarak okunuyormuş. Ne güzel çizmişler. Hola señor, buenas. Una pregunta. ¿Dónde está camino para cementerio, mirador? Tienen que ir por aquí. Ujú. ¿Conoce el hospital? Ah, hospital. Ajá. Bueno, te vas así hasta la esquina, justo donde el hospital está para abajo. Ujú. A la primera cuadra agarra derecho, pasa un puente chiquito, así bien subida y lo otro por otro lado. Por otro lado. Hay Dale, una cruz y ahí no arriba está el cementerio. dale, entiendo. Muchas gracias, señor. Chao. At turu satın almışlar. Bir tane abi rehberlik yapıyor. 50 bir çift at turu satın almışlar. Köyü atla geziyorlar.
Cementerio 1 kilometre diyor. Gözlem noktası da mezarlığın orada. Dayının tarif ettiği yolda burası olsa gerek. Buraya bir şeyler ekmişler ama ne ekmişler? Üzüm. Evet. O salkım salkım vallahi. Dur bakayım. Geçebiliyoruz galiba oraya. Şuradan göstereyim. Vallahi salkım salkım siyah üzüm var. Kara üzüm. Bu bölgede şarap da üretiliyor. Yani üzüm yetiştiriyorlar ama şaraplık üzüm. Ha burada zaten şey var ya, bodega var. Yani mahzen. Bodega dediğim mahzen. Burada şey yapıyorlar, şarap üretiyorlar işte. O yüzden üzüm bağı olması çok normal. Ben bodegayı görmemiştim. Buraya bir Azize'nin resmini koymuşlar ve mum yakabileceğiniz bir alan koymuşlar. Bak gördünüz mü, alfaores var orada. Yani bir tatlı. Birisi gelmiş, belli burada dua etmiş. Dua ettikleri zaman insanlar bir içecek bırakıyorlar. Genelde alkol oluyor bu. Ya da işte yiyecek bırakıyorlar. Mum yakıyorlar, para bırakıyorlar. Tamamen ne feda etmek isterse, aslında o bir şey. Sacrifice'ın Türkçesi neydi ya? Bir şey adak adıyor yani, anladın mı? Öyle söyleyeyim. Manzara izleme noktasına çıktık. Her zaman olduğu gibi manzara izleme noktasında bir tane haç var. Ve ayaklarımızın altında Kaçi köyü. Yemyeşil etrafımız. Bakar mısınız şuraya? Çok güzel gözüküyor. Dağlar da kel demiştim ama sanırım ışıktan çok görememişim ben. Buradan bakınca yeşil oldukları belli oluyor. Şu uzak dağlar birazcık kel sadece. Aynen, onlar birazcık kel. Onun dışında bu yakındaki tepeler, zirveler yeşil. Tam altımızda da o gördüğümüz üzüm yetiştirdikleri alan var. Köyün nüfusu yaklaşık 3000 kadar. Öncelerde insanlar tamamıyla tarım ve hayvancılıktan para kazanıyormuş. Geçimlerini tarım ve hayvancılıktan sağlıyorlarmış. Ama günümüzde kasabanın İspanyol sömürge kasabası olmasından dolayı ve şarap üretiminden dolayı bir tık böyle turizme açılmış. Günümüzde işte Salta'ya gelen turistler çevre köyleri de ziyaret ediyorlar. Onlardan bir tanesi de Kaçi köyü. Yani sömürge kasabası olması ve şarap üretimi bir tık böyle bu köyü turizme açmış. Tabii çevrede bir sürü doğal güzellik de var şimdi. İlla ki burada yürüyüş rotaları da vardır. Bir tane yürüyüş rotası buldum ben. O yürüyüş rotası üzerinde tarım yaptıkları alanları, yani tarlaları görüyorsunuz ama 10 kilometrelik bir rota. Çok sıcaktı açıkçası ve oraya gittiğim zaman birini bulabilir miyim, bulamaz mıyım, buna güvenemedim. O yüzden o rotayı bugün yürümedim. Yani pas geçtim açıkçası o rotayı. İnsanlar birazcık uzakta da olsa, köyün yakınında da olsa günümüzde tarım yapmaya devam ediyor. Bunun yanında hayvancılık da var tabii ki. O eski gelir elde ettikleri yöntemleri terk etmemişler. Buna turizmi eklemişler. Bu gayet güzel bir şey. Yani yöre halkı için ekstra bir gelir gibi. Hatta çok güzel bir gelir kapısı turizm. Burada çan var. Şöyle çalasım var ama ayıp olur şimdi. Yapmayalım öyle bir şey. Kapalı. Tahmin etmiştim kapalı olduğunu. Yo. Açık. Şeyi görünce, kilidi görünce kapalı zannettim de. Bu tip mezarlıklar var. Böyle göz göz. Genelde aileler defnediliyor buraya. Kendilerine böyle özel bir yer yaptırıyorlar. Tüm aileyi oraya defnediyorlar. Ya da işte eğer kendi kültüründe farklıysa, atıyorum yakıyordur bedeni. Külünü oraya koyuyordur. Bunu yapan da çok Latin Amerika'da. Ya da böyle bizdeki gibi yerde.
Dostlar şimdi şöyle bir restorana geldim. Yerel bir restoran burası. Kendime bir tane yemek söyledim. Bugünün menüsü böyle bir yemek. Makarnamız var içerisinde. Tavuğumuz var. Ondan sonra bazı sebzeler var. Birazcık yağlı bir yemek. Havuç görüyorum, patates görüyorum. Başka bol bol tavuk görüyorum. Böyle bir yemek. Bu yemeğin fiyatı ne kadar? 2700 peso. Yani yaklaşık 3 dolar. Aynı zamanda sandviç de yapıyor burası. Dedim ben bir normal yemek yiyeyim. Gracias. ¿Cómo se llama el? Guiso. Gracias. Guiso'ymuş bu yemeğiniz. Sebzeli tavuklu makarna. Lezzetli. Severim böyle karışımları. Ekmek de verdiler yanına. Bir de kendime gazoz söyledim. Gayet lezzetli. Kolay kolay böyle suyuna ekmek banabileceğim bir yemek maalesef Latin Amerika'da yok. Ama gördüğünüz gibi bu yemek şanslıyız ki ekmek banabileceğimiz bir yemek. Tabağımı bitirdim. Tam kalkacaktım. Abi geldi dedi ki çorba ister misin? Dedim abi menüye dahil mi çorba? Evet dedi. Çorba getirdi. Bu da böyle spagettili, sebzeli çorba. İçerisinde bu sefer tavuk yok da böyle kemik parçası var. Kemik parçasının üstünde böyle ufak bir et parçası var. Vallahi seviyorum ya bu kültürü. Yani Peru, Bolivya tarzı bir yere geldiğimiz ne kadar belli görüyorsunuz değil mi? Yani yemekler bitmiyor. Tam bir merkado kültürü. Çorbası ayrı, ana yemeği ayrı. Ekmeği var. Bir içeceği yok. O kadar da olur. Bayram ettim ya sulu yemek yediğim için var ya. Köyün merkezindeki binaların çok büyük bir kısmı beyaza boyanmış. Bembeyaz. Gayet hoş duruyor, güzel duruyor. Değişik bir figür. Burası da hediyelik eşya dükkanı. Şöyle şuradan göstereyim. Ya da girelim bakalım ya. Hola, buenas. Sessiz, sakin, o yüzden girip bakayım istedim. Ne güzel örmüşler bereleri. Burada şallar var. Yerlilerin giydiği o pançolar var. Vay bu ne ya? Çok ilginç. İnkalarda insan kurban etme kültürü var. Büyük ihtimalle onu anlatan bir şeydir diye düşünüyorum. Burada böyle çömlekten yapılan bardaklar, fincanlar var. Buradaki insanların kökeni Quechua. Yani İnkalara dayanıyor. Şöyle göstereyim, yerli teyzeyi çömlekten yapmışlar. Çok ilginçti ya o 3 tane figür. Dediğim gibi bunların kökeni Quechua'ya dayanıyor, yani İnkalara dayanıyor. Onlarda da insan kurban etme, özellikle küçük kız çocuğu, bakire kız çocuğu kurban etme gelenekleri var. Belki de onu anlatan bir figürdür. Büyük ihtimalle onu anlatan bir figür. Öyle düşünüyorum ben. Burası da köyün meydanı. Plaza. Şöyle girelim bu kapıdan. Burada kaktüsler var. Çok güzel dizayn etmişler. Hoşuma gitti burası. Güzelce ağaçlandırmışlar. Her yeri ağaçlandırmışlar köyde. Burası belediye binası. Köşede kütüphane var. Burada bir de turizm ofisi var. Girip oradan bilgi ve harita alabilirsiniz. Burada da bisikletle seyahat eden kardeşimiz var. Ve her yerde olmazsa olmaz olan şu bulunduğun yerin adını belirten bu şeyler.
anıtlar diyeyim. Kaçı. Gelip herkes önünde fotoğraf çekiliyor. Meydanın arkasında hemen bir tane kilise var. Şöyle bir bakalım içine. Tarihi bir kilise. Bunun da beyaz olmasını beklerdim ama sarı. Primero está el pañuelo, Pañuelo. pañuelo de cuello, ¿Cómo se llama en cultura? pañuelo de cuello, así, digamos. ¿Es cultura aquí o cultura todo norte Argentina? Todo el norte argentino, Ajá. puede ser el sur también, pero Sur también. sí, pero no se baila tanto. Ah, ok. Baila es diferente. No, es lo mismo. Sí. Mismo. En toda Argentina se baila lo mismo. Ok. So, ¿cómo se llama en ropa? Esto es bombacha, Macha. bombacha. Después Ajá. tenemos las botas, Botas, sí. que luego sería la rastra. Está hecho de alpaca, todo Ajá. es de cuero. Toda alpaca. Esto es de alpaca. Este es mi inicial ID, que sería Vivero Martín. Ah, ok. Y aquí estaría el águila que representa a Cachi. Aquí. Esto sería chaleco. ¿Chaleco? Un chaleco de cualquier, eso de vestir, cuando van a la cena se ponen esto, es como que el sombrero. Que, Sombrero. que puede ser diferente diseño, pero es también de cuero. Ah, todo entiendo. esto es de cuero. todo esto. Ah, entiendo. ¿Cómo te llamas? Yo soy Martín. Martín, Burak. Mucho gusto. Muchas gracias. Dostlar, bir tane kendime tortilla aldım. Burada meşhurmuş. Bayağı hamurun içerisine sadece peynir koyuyorlar. Izgarada kızartıp veriyorlar size. Öyle çok bir numarası yok ama herkes yiyordu, ben de merak ettim, o yüzden aldım. Şöyle göstereceğim. Yağma hiçbir şey sürmüyorlar abi. Bildiğin peynir, ekmek aslında. Şöyle üşüreceğim. İnanmayacaksınız ama 1 saat bekledim bunun için. Tam 1 saat. İyi, güzelmiş. Peynir ekmek ne kadar kötü olabilir ki? Bol koydular peyniri Allah'tan. Hafif de tuzlu peynirmiş ha. Burada da şenlik bitti. Son konuşmalar yapılıyor. Güzeldi, keyifliydi bayağı. Çocuklar dans etti. Gayet keyifli, güzeldi valla. Sevdim ben dansı. Seviyorum ben böyle geleneksel şeyleri. Kıyafetler, bilmem neler, müzikler. Bayağı hoşuma gidiyor. Allah tipe bak nasıl koşturuyor. Bu da güzelmiş. İyi gitti valla. 1 saat beklediğime değdi. Ah, video. Esta video. No. Sacando los plata. ¿Cómo fue? Los estoy filmando. Mi recuerdo. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? Tu amor. Este amor que descubrirás tú. ¿Dónde está?